Yeni gelen çocuğu Salkım'ın veya Nursema'nın oğlu zannederken Başak'ın oğlu çıkması herkesi şaşırttı. Peki bunda bir yanlış anlaşılma var mı? Bu senaryo nereye bağlanacak ve Fatih'i bekleyen asıl büyük şok yeni bir dönemi başlatacak. Şimdi ilk olarak bu konuyla başlayalım. Sonrasında dikkatle dinlemeniz gereken bomba olaylardan ve sürpriz gelişmelerden kısaca bahsedeceğiz. Evet, bu çocuğun ya Salkım'ın ya da Nursema'nın oğlu olduğunu düşünmüştük. Nursema geçmişte yurt dışında okuduğu için bir ihtimal onun oğlu olabileceği ihtimali akıllara geldi. Salkım konusunda ise sürekli ahlak bekçiliği yapan ve her durumda bizim aldığımız hak diyen Salkım'ın aslında çok büyük konuştuğunu ve yıllar sonra oğlunun ortaya çıkarak büyük bir şok yaşama ihtimalini düşünmüştük. Ancak çocuk beklenmedik bir şekilde Başak'ın çıktı. Başak 35 yaşında olsa çocuk da 15 yaşında olduğuna göre 20 yaşında anne olmuş demektir. Hatta Fatih bile şu an buna inanmıyor. Çünkü saçma geldi. Fakat az da olsa bir ihtimal bu işte bir yanlış anlaşılma çıkabilir. Çünkü Yıldıray Yeral'ın canlandırdığı bu karakter diziye kısa süreli konuk oyuncu olarak geldi. Birkaç bölüm sonra diziden ayrılacak. Fakat bu muhtemelen gerçekleri değiştirmeyecek. Yani çocuk Başak'ın çıktı ve bu durum Fatih ile Başak'ın evliliğini ciddi derecede sarsmaya başlayacak. Fatih şu an Başak'ın kayıp çocuğunun geldiğine inanmıyor ancak gerçekler anlaşılınca Fatih'in bu durumu kabullenmesi çok zor olacak. Hatta bu olay Fatih ile ilgili beklenmedik sürpriz bir senaryoya bağlanabilir. Kısa süreli boşluğa düşmesi beklenen Fatih, Başak'tan uzaklaşmaya başlayınca bir sırtlan gibi sürekli pusuda bekleyen Yudum, Asil'den sonra kancayı Fatih'e takabilir. Bu da Fatih ile Başak'ın arasında etkileyen bomba bir olay olmuş olur. Şimdi gelelim diğer bomba olayları ve sürpriz gelişmelere. Nilay senaryosu tam da önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi sosyal ve toplumsal mesaja bağlanıyor. Nilay, gördüğü kabustan sonra bu felaket senaryosunu gerçeğe dönüştürmemek adına ilk etapta Yağız'ın teklifine evet demek zorunda kaldı. Ancak senaryo gereği işin asıl vurucu kısmı burada başlıyor. Beklediğimiz gibi bu senaryo Nilay'ın tüm gerçekleri Kıvılcım'a anlatmasıyla çok güçlü bir toplumsal mesaja bağlanıyor. Bildiğiniz gibi daha önce de Emir üzerinden kripto para piyasaları ile ilgili adeta bir kamu spotu izlemiştik. Bu sefer de hedefin yapay zekanın kötüye kullanımı olduğunu düşünüyorum. Kıvılcım'a da böylece çekim için bir konu çekmiş oldu. Yapay zeka ile üretilmiş sahte içeriklerle, şantajla ve zorbalıkla karşı karşıya kalan kadınların sessiz kalmaması gerektiği ve böyle durumlarda hangi adımları atmaları gerektiği vurgulanacak. Kısacası Yağız'ın rüzgarı esmeden kesildi. Ömer'le Kıvılcım, Nilay'a sahip çıkarak hem tüm gerçekleri ortaya çıkarıyor hem de Ünal ailesine sağlam bir ders vermiş olacaklar. Üstelik Ömer'le Abdullah arasındaki ipler de iyice kopma noktasına gelecek. Aynı zamanda bu ikili arasında çok yakında büyük kavuşma gerçekleşecek ve bir daha ayrılmamak üzere yeniden evlenecekler. Kaçıncı kez evleneceklerini bilenler yorumlara yazsın çünkü ben unuttum. Öte yandan birçok kez altını çizerek bahsettiğimiz İlhami'nin karakter dönüşümü senaryosu 2 bölümdür başladı ve artarak devam edecek. Asil ile Yudum'u gördükten sonra Asil tarafından aldatılmış gibi tavırlar sergileyen Nursema ilk aşamada İlhami'nin suyuna gidecek ve alttan alan taraf olmaya devam edecek. Ancak işler çığırından çıkınca Nursema da çığırından çıkacaktır. Çünkü izleyiciler olarak her türlü Asil ile Nursema'nın yasak aşk senaryosunu izleyeceğiz. Bundan kaçış yok. Bir başka yasak aşk da Abdullah ve Asude arasında olursa şaşırmayız. Bu teoriyi birçok kez sizlerle paylaşmıştım ve son bölümde de gördük ki teori gerçekleşecek gibi duruyor. Şimdi gelelim Emir, Çimen ve Salkım taraflarına. Emir'in Batı senaryosu Ünal'ların evine yerleşebilmek için yazılan bir senaryoydu. Kıvılcım her ne kadar Çimen'i göndermese de sular durulunca Emir'le Çimen ikilisi bir arada olmaya devam edecek. Çimen Ünal'ların evine gitmemek için tüm gücüyle direniyor ancak muhtemelen ablası Doğan'ın kaderini yaşayacak. Yani Doğa ve Pembe senaryosunun bir benzerini aynı çatı altında Salkım ve Çimen arasında göreceğiz. Bu da kaos seviyesini zirvelere çıkaracak. Ayrıca sürekli büyük konuşan, namus ve ahlak bekçiliği yapan, çocuklarına toz kondurmayan ve diğer herkesi yargılayan Salkım'ı çok büyük bir şok bekliyor. Bu şoku yaşatacak kişi ise Elif. Ayran gönüllü Elif bir anda Asil'i unuttu. Babası yaşındaki Tuncay'a vuruldu. Üstelik giderek zıvanadan çıkarak tam da Salkım'ın zihniyetine aykırı şekilde davranmaya başlayacak. Bakalım sürekli olarak bizim aldığımız ak diyen Salkım kızını zapt edebilecek mi? Yoksa Elif uçuruma doğru mu sürüklenecek? Diğer yandan Ünal şirketinde işe başlayan Emir çok faydalı işler yaparak herkesin gözüne girecek ve Fatih ile aralarında çok büyük bir rekabet başlayacak. Son olarak Abidin'in eşi İlknur su altından planlarını işlemeye başlayacak ve çok yakında Asude'nin evinde de büyük kaoslar başlayacak. Peki siz son senaryolarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak ve son gelişmeleri kaçırmamak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.